Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok lezzetli bir pita ekmeği tarifi paylaştım. Eminim bu tarif bir ömür boyunca favoriniz olacak. Ölçülerim tam ölçülerdir. Videonun içerisinde önemli püf noktaları var. Lütfen sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Eğer o püf noktalara uyarsanız sizler de muhteşem sonuçlar alacaksınız. Ben kuru mayayla yaptım. Yaş mayayla da yapabilirsiniz. Hemen 1-2 gün sonra da inşallah ekşi mayayla yapacağım. Onun da hemen tarifini yayınlayacağım. Toplam 4 su bardağı un kullandım. Eğer organik un kullanmak istiyorsanız siz de benim gibi, ben Meral Hanım'ın unlarını kullanıyorum arkadaşlar. Ata tohumudur, ilaçsızdır. Meral Hanım'dan sipariş geçebilirsiniz. Kendisi kargo ile gönderecektir. Tabii ki de ekşi maya da kendisinden mutlaka isteyin arkadaşlar. Ekşi mayalı ekmekler de yapabilirsiniz. Meral Hanım kimdir? Ben açıklama kısmına bilgilerini yazacağım. 1 tatlı kaşığı dolusu kuru maya kullandım. Eğer evinizde kuru maya yoksa yaş mayayla yapabilirsiniz. Yaş maya da toplam 20 gram yaş maya yeterli olacaktır. Yani yarım paket yaş maya. Toplam 2 yemek kaşığı toz şeker ve 3 yemek kaşığı dolusu da sıvı yağ kullandım. 1,5 çay kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra şimdi hemen baharatlarını ilave ediyorum. Ben 2 çay kaşığı pul biber ve 2 çay kaşığı kekik kullandım. Bunlar arkadaşlar isteğe bağlıdır. Ama tavsiye ediyorum. Gerçekten de çok güzel yakışıyor. Toplam 1,5 bardak ılık su var burada. Yavaş yavaş vererek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ancak arkadaşlar bu su yeterli gelmedi. Bir 3-4 yemek kaşığı daha su ilavesi yaptım. Lütfen siz de 1,5 bardaktan sonra kontrollü olun. Biraz sonra zaten hamurun kıvamını göreceksiniz. Hamuru bu şekilde toparladıktan sonra bu kasede hemen bir tezgaha alacağım ve 10 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Hamuru iyi yoğurmak çok önemlidir arkadaşlar. Eğer iyi yoğurmazsak hem ekmek lezzetli olmaz hem de fırında güzel kabarmaz. Ben hamuru yoğururken de şimdi fırından ekşi mayalı ekmeğim çıktı. Bunu da sizlere göstermek istedim. Kanalımda tarifi var. Eğer izlemek isterseniz videonun sonunda izleyebilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili de bilginiz veya tecrübeleriniz de varsa bizlerle paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ederim. Bu arada bu tarifim Şef Beytullah Yalçın Bey'e aittir. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah kanalımda daha birçok tariflerini yayınlayacağım. O yüzden sizler de güvenle deneyebilirsiniz. Hamuru 10 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi ellerimi birazcık yağladım ve güzel bir beze haline getirdim. Bir kaseye alıyorum. Üzerine bir streçle kapatıyorum. Bir poşete de sarıyorum. Toplam 30 dakika boyunca dinlenecek. Hamur toplamda yarım saat boyunca dinlendi. Şimdi hemen bezeleri ayıracağım. Tezgahı birazcık unladım yapışmasın diye. Bu bezeleri de bir tepsiye koyacağım. Yine tepsiyi de unladım. Bezeler yapışmasın diye. Hamurun tamamını dakikalar içerisinde 8 eşit bezeye ayırdım. Şimdi hemen unlamış olduğum tepsinin üstüne koydum ve streçle sardım. Yine bir poşetle de sarıyorum ki hamur güzelce nemlensin diye. O yüzden arkadaşlar lütfen bu işlemleri atlamayalım. Hamurun biz nemlenmesini sağlıyoruz bu poşetle kapatarak. Aradan 30 dakika 35 dakika geçti. Şimdi ben hemen bezeleri açacağım ve tepsilere yerleştireceğim.
Yine undan yardım alıyorum ama mümkün olduğu kadar fazla un kullanmamaya çalışalım. Parmaklarınızın ucuyla da yapabilirsiniz eğer evinizde merdane yoksa. Dakikalar içerisinde ben hemen bezeleri açtım ve tepsilere koydum. En önemli püf noktası birbirlerine kesinlikle değmemesi gerekiyor. 15 santimetre, 16 santimetre çapında açabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar en önemli püf noktası da bu tepside mutlaka bir 25 dakika boyunca dinlenmesi gerekiyor ama üstünün mutlaka sarılı olması gerekiyor. İsterseniz bir poşetle, yani streçle ben sardım diğer poşeti göstermek için, veya bir kumaşla, ama kesinlikle hava almaması gerekiyor. Eğer bezeler kurursa balon gibi olmaz fırında. Aradan 20-25 dakika geçti ve tepsi mayası artık tamamlandı. Bu arada ben hemen şimdi fırını açtım. Fırın şu anda 230 derecede ısınıyor. Hemen bir 3-5 dakika sonra fırına vereceğim. Bu arada şunu hemen belirtmek istiyorum. Ben yumurta sarısı ve süt kullandım. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bir tepsiyi yumurtalı, bir tepsiyi de yumurtasız yapın. Tercihi size bırakıyorum. Bu arada ben toplam bezeler için yarım yumurta sarısından birazcık fazla ve 1-2 yemek kaşığı da süt kullandım. Ama iyice karıştırın ki yumurta kokusu dağılsın diye, hatta içine bir çimdik de tuz atabilirsiniz. Şu anda 230 derecelik fırın ayarında pişiyor. Bu ekmeğin en önemli püf noktası arkadaşlar, yaklaşık olarak 10-12 dakika boyunca fırında pişiyor. Çok fazla uzun fırında bekletirseniz bu ekmekler kuruyacaktır. Üstü böyle kızarmaya başladığı anda lütfen kontrollü olalım. Bakın şu anda fırını açtım. Aradan yaklaşık olarak 10-12 dakika geçti. Hemen bakıyorum. Gayet güzel. Puf puf da kabarmış, görüyorsunuz. Eğer benim vermiş olduğum bütün püf noktalara uyarsanız sizler de böyle sonuçlar alacaksınız. Bu tepsi fırından çıktı. Şimdi ben hemen diğer tepsiyi fırına vereceğim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel duruyor. Çocuklar da çok seviyor. İnşallah ekşi mayalı da yapacağım. Ekşi mayalı çok güzel oluyor. Şimdi hemen diğer tepsiyi hazırlıyorum. Hemen fırına vereceğim. Tabii bu tepsi daha kısa sürede pişecektir. 10-12 dakikanın içerisinde pişecektir. Lütfen kontrollü olalım arkadaşlar. Gerçekten de çok önemli. Eğer fazla fırında kalırsa kurur. O da tabii bütün emeklerimizin boşa gideceği anlamına gelir. O yüzden hep kontrollü olalım. Evet, diğer fırında çıktı. Bu da tabii daha kısa sürede pişti. Şu anda çok sıcak. Birazcık kurusun. Ondan sonra iç dokusunu göstereceğim sizlere. Hemen net görebilmeniz için ben balkona çıkarttım gün ışığına. Bakın ne kadar çok güzel. Puf puf. Gerçekten de muhteşem bir ekmek. Hemen fırından çıktığı gibi masaya gelmesi gereken ekmeklerden bir tanesi. Sabah kahvaltılarında arasında peynir, zeytin veya akşam yemeklerinde köfte, balık, yani istediğiniz her şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın ne kadar çok muhteşem bir sunum. Misafirlerinize de gerçekten de yapabilirsiniz. Onlar da çok beğenecekler eminim. Zaten çok güzel bir görselliği var. Masaya da çok güzel yakışacak. Aynen göründüğü gibi arkadaşlar, ekranda aynen göründüğü gibi gerçekten de puf puf ve muhteşem bir rengi var. Bu ekmeği de tabii ki de hemen yapıp tüketmek gerekiyor. Bu ekmeğin de özelliklerinden bir tanesi budur. Hemen şimdi bir tanesinin içini gösteriyorum. Bakın tam ayarında pişmiş. Eğer birazcık daha kalmış olsaydı bu üstü mutlaka kuruyacaktı. İçinde yine göstermek istedim. Bakın ne kadar çok güzel. Dışı da pamuk gibi. Muhteşem. İnşallah ekşi mayalı pita ekmeğim de yayına girecek. Şef Beytullah Yalçın Bey bu konuda bana yardım edecek. Ekşi mayalı tarifimi de hemen 1-2 gün içerisinde yayına alacağım. Şimdi hemen ben müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş.
Evet arkadaşlar, gerçekten de yine muhteşem bir sonuç. İçindeki bütün oranlar uyumlu. Acılık oranı, kekik oranı, yağ, şeker oranı, her şeyi tam. Lütfen deneyin. Ama bir tepsisini lütfen sade yapın. Bir tepsisini de bu şekilde yapın. Her şekilde deneyin. Eminim ikisi de çok hoşunuza gidecek. Ve bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.